bir inanç sistemi var ki sadece insanlara değil, böceklere, bitkilere hatta görünmeyen canlılara bile zarar vermemeyi emrediyor. Tanrı'dan çok insanın vicdanını merkeze alan, kurtuluşu ibadette değil, mutlak şiddetsizlikte arayan bir öğreti. İşte bugün dünyanın en katı ahlaki disiplinlerinden biri olan Jainizmin izini süreceğiz. Herkese selam, ilahi olmayan dinler tarihinden Jainizm videomuzla devam ediyoruz. Önceki videomuz Budizmi izlemediyseniz, sizi oraya alim. Bir kahve alıp arkanıza yaslanın, işler biraz katılaşacak, hazırsanız başlıyoruz. Jainizm, kökeni Hindistan'a uzanan ve insanlık tarihinin en katı ahlaki disiplinlerinden birini barındıran, ilahi olmayan bir inanç ve yaşam öğretisidir. Bu öğreti, Tanrı merkezli bir ibadet sistemi kurmak yerine, insanın kendi ruhunu arındırarak kurtuluşa ulaşabileceği fikri üzerine inşa edilmiştir. Jainizme göre evren, bir yaratıcı Tanrı tarafından yönetilmez. Başı ve sonu olmayan bir düzen içinde var olur. Bu düzenin merkezinde ise ruh ve eylem vardır. Jainizmin tarihsel temelleri çok eskilere dayanır. Ancak öğreti, Mö 6. yüzyılda yaşamış olan Mahavira ile sistemli hale gelmiştir. Mahavira, Jainizm'de Tirthankara olarak adlandırılan, yani insanlara kurtuluş yolunu gösteren büyük rehberlerin sonuncusudur. Ona göre insan kaderinin kurbanı değil, tam tersine kaderinin mimarıdır. Kişinin yaşadığı acılar da, mutluluklar da tamamen kendi eylemlerinin sonucudur. Jainizm düşüncesinin merkezinde karma anlayışı yer alır. Ancak bu karma yalnızca soyut bir ahlaki kavram değildir. Jainizme göre her yanlış davranış, her şiddet içeren düşünce, ruhun üzerine yapışan somut bir yük gibidir. Bu yük ruhu ağırlaştırır ve onu yeniden doğuş döngüsüne hapseder. Ruh, bu dünyada defalarca bedenlenir. Bazen insan, bazen hayvan, bazen bitki olarak var olur. Bu döngüden kurtulmanın tek yolu ise karmadan tamamen arınmaktır. İşte bu noktada Jainizmin en temel ilkesi devreye girer. Ahimsa, yani mutlak şiddetsizlik. Jainizm'de şiddetsizlik yalnızca insanlara karşı değil, tüm canlılara karşı geçerlidir. Çünkü bu inanca göre evrendeki her varlığın bir ruhu vardır. Bir böceğe zarar vermek, bir bitkiyi gereksiz yere koparmak, hatta istemeden bir canlıyı öldürmek bile ruhu kirleten bir eylemdir. Bu yüzden Jainist yaşam tarzı, dışarıdan bakıldığında son derece katı ve zorlayıcı görünür. Jainist rahipler et yemez, gece yemek yemez, gereksiz yere su bile tüketmez. Yürürken önlerini süpürürler ki yerdeki canlılara zarar vermesinler. Bazıları ağızlarını bezle kapatır. Çünkü farkında olmadan bir böceği yutmak bile şiddet sayılır. Bu uygulamalar sembolik değil, inancın doğrudan bir gereğidir. Jainizm sadece fiziksel şiddeti değil, sözlü ve zihinsel şiddeti de reddeder. Yalan söylemek, kötü düşünmek, kıskançlık ve öfke beslemek de karmayı artırır. Bu nedenle Jainist öğreti, insanın sadece davranışlarını değil, iç dünyasını da disipline etmesini ister. Jainizm'de kurtuluşa giden yol, üç mücevher olarak adlandırılan üç temel ilkeye dayanır. Doğru inanç, doğru bilgi ve doğru davranış. Kişi, evrenin ve ruhun doğasını doğru anlamalı. Bu bilgiyi içselleştirmeli ve hayatını buna göre yaşamalıdır. İbadetler, tapınaklar ve ritüeller vardır. Ancak bunlar Tanrı'ya yalvarmak için değil, kişinin kendini hatırlaması ve disipline etmesi içindir. Jainizm, dünyadan el etek çekmeyi yücelten asketik bir öğretidir. Gerçek kurtuluş, mal mülkten, arzudan ve bağlanmadan vazgeçmekle mümkündür. Bu yüzden Jainist rahipler neredeyse hiçbir şeye sahip değildir. Hatta bazı mezheplerde rahipler, bedenlerini bile bir mülkiyet olarak görmedikleri için çıplak dolaşır. Bu, dünyaya olan tüm bağların koparıldığının bir sembolüdür. Sonuç olarak Jainizm, Tanrı'dan mucize bekleyen bir inanç değil, insanı kendi vicdanıyla baş başa bırakan bir öğretidir. İyiliği ödül için değil, kötülüğü cezadan korktuğu için değil, ruhunu özgürleştirmek için yapmasını ister. Bu yönüyle Jainizm, belki de insan iradesine en çok sorumluluk yükleyen inanç sistemlerinden biridir. Jainizm bize şunu söyler: kurtuluş dışarıda değil, insanın kendi davranışlarında gizlidir. Evet, Jainizm böyle, o kadar şiddetsizlik ki. Yanlışlıkla bir karıncaya bile selam vermeden geçmiyorlar. Bizim için zor olabilir.
Ama mesaj net, dünyayı biraz daha az hırpalasak fena mı olur? Eğer bu video sende, ben bunu bilmiyordum, dedirttiyse görev tamamdır. Beğen tuşuna minik bir dokunuş yap. Yorumlara fikrini bırak ve ilahi olmayan dinler tarihine birlikte devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şiddetsiz günler diliyorum.